West Custom'dan merhabalar, ben Fırat. Ben Berke. Ben Mertan. West Riders Custom kurulurken aslında West Riders Custom kurmayı hedeflemeyerek kuruldu. Sürekli kendi motorlarımızla hani evin bahçesinde, babalarımızın dükkanlarında uğraşıyorduk. Sonra Mertan sinsi yaklaşıp partiden siz de sıkıldınız mı? O zaman gelin garaja gidelim falan gibisinden yanaştı. Parmağım kaldı. Yok abi. Hadi lan! Küfürler falan her şey okey. Yakışıklıyım. Biraz Mert'e doğru. Bak! Bak! Bu arada dediğim gibi Sportster değil. Bunu yaparken ona göre düşün. Aynen. Aynen. 1340'lar bunlar. Hadi yer mikrofon. Ben de benim de parmağım kaldı. Taktım ben. Biliyorum da diğerini parmağım kaldı. Yok abi. Hadi lan! Küfürler falan her şey okey. Seri çekimdi. Her fotoğraftan 1000'er tane. Oh. 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 West Riders Custom ekibi şu an 6 kişiden oluşuyor. Herkesin kendi birimleri var. Mümkün olduğunca var. Yetebildiği kadar. Hatta kişilerin birden fazla birimleri var. Ama genel başlık altında değerlendirmek gerekirse 6 kişi var. Ben tasarım üretim kısmıyla şu anda ilgileniyorum. Ama yeri geldi işte boyayla da ilgilendik. Ne bileyim kaynak de yaptık, sele de yaptık, tekstille de ilgileniyoruz falan. Yani aslında bir kişi bir şeyle de ilgilenemiyor ister istemez. Çünkü hayallerimiz, hedeflerimiz çok büyük. Onun dışında işte metal imalat var. Fırat onunla ilgileniyor. Berke boya üzerine çalışıyor. Arda teknik üzerine çalışıyor. Amar sosyal medya işleri üzerine çalışıyor. Gökhan yine müşteri ilişkileri, fiyatlandırma, depo vesaire. Herkesin birden fazla işi var. Ben şahsım adına anlatmam gerekirse şu an için ağırlıklı olarak tasarım ve imalat sürecini organize etmeye çalışıyorum. Şu anda seri üretim parçalara ağırlık verdiğimiz bir dönemdeyiz ve bunların teknik resimlerin çizilmesi, imalat süreçlerinin tasarlanması, gerekli ham maddenin sağlanması gibi detaylarla ilgilendiğimi söyleyebiliriz. Ben Berke Küçükerbaş, üniversite mezunuyum. İç mimarlık okudum ve bu iş hobimizdi, işimiz oldu. Benim buradaki görevim tasarım ve custom boya üzerine. Ben Fırat Çelen, yarışmaya İzmir'den katılıyorum. Ya adım Fırat, West Riders Custom'da elektrik, kaynak, torna, mekanik, polyester döküm. Şu anda seri üretime ağırlık verdik. Seri üretime bakıyorum. Ben Arda. Bu bünyede mekanik olarak çalışıyorum. Ama sadece mekanikte değilim. Yani West Riders Custom'da çalışıyorsan her şeyden anlamak zorundasın. Her şeyden biraz yapmak zorundasın. West Riders Custom'a ne zaman dahil oldum? Geçen sene Eylül'de. Yani yaklaşık bir sene kadar oldu ben West Riders'a gireli. Tek başına mı alıyorsun? Yani kardeşimi çağıracağım tabii ki de. Kardeşim olmadan ben blok indirmem. Anca beraber, kanca beraber keke. Benim rolüm gerek müşteri gerek kendimize bir ürünün tedariği hem yurt içi pazarda hem yurt dışı pazarda bir ürünün tedarik edilmesindeki tüm süreç bu benim işlerimden bir tanesi. Bunun yanında gümrük problemleri, gümrük gereklilikleri bunlar benim işim. Onun dışında tüm işletmeye ben bakıyorum şu anda. Satış bölümü, satın alma bölümü, maliye bölümü, işletme bölümü bende. Bunun dışında deponun içinde ne olup ne bittiğine dair her şeyden ben sorumluyum. Merhaba ben Fırat. Ekibin tek kadın üyesi benim. West Riders Custom'dan merhabalar, ben Fırat. Ben Berke. Ben Mertan. Bugün 4 yıldır bu görmüş olduğunuz atölyede son günümüz. Olmadı. Niye bu kadar heyecan yapıyorsun? Heyecan kaldı Ne olacak? Kamera. Olmaz. Merhaba. West Riders Custom'a hoş geldiniz. Ben Fırat. Merhaba. West Riders Custom'dan ben Fırat. Ben Berke. Ben Mertan. Bugün karşınıza 1976 model BMW R66 motoru tanıtmak için çıktık. Projesi nasıl ilerledi, nasıl yapıldı, nasıl tasarlandı tıklarına. West Riders Custom kurulurken aslında West Riders Custom kurmayı hedeflemeyerek kuruldu. Aslında Mertan'la benim bir yola girişimizin hikayesi bu. Ya Mertan çalgı yapımında okuyordu, ben de otomasyon üzerine okuyordum.
Sürekli kendi motorlarımızla hani evin bahçesinde, babalarımızın dükkanlarında uğraşıyorduk. Sonra Yani en başta ta 2014 yılında amacımız şeydi. Fırat'la beraber birer motor almıştık işte. Böyle çok heyecanlıyız o zamanlar. Beraber grup sürüşü yapalım falan diyoruz. Araya da trafikte giderken arabalar giriyor, insanlar giriyor falan. Bizim birlikte sürdüğümüzü tabii ki kim nereden bilsin. Dedik ki bari bir yelek yapalım, logo yapalım falan, bir isim bulalım, bir şey yapalım. Öyle dedik, beraber sürdüğümüz belli olsun. dedik bir yer tutalım. Hani kendimize bir yer yapalım, bir garaj, hani Men's Cave diye. Orada takılalım, kendi motorlarımızı yapalım. O zamanlar ben çalgı yapım bölümünde okuyordum Ege Üniversitesi'nde. Oradan dedik hem enstrüman bakımı yaparız hem de vakit geçiririz diye kuruldu bir atölye. Mutfak aynı zamanda burası. Mutfak kısmı. Şurada bir şey var. Boru anahtarı. Bu da bu musluğu kapatmak için burada. Çünkü bu su damlatıyor. Buradan bunu kapatıyoruz. Boru anahtarıyla. Bu kapımız. Bunu söktük götüreceğiz, duvara asacağız. Yeni dükkanda. Burada çok Yer tuttuk, başladık. Kendi motorlarımızı yapmaya başladık. Ondan sonra zaten merakımız vardı. Hani küçüklüğümüzden beri, en azından kendi adıma konuşayım. Oyuncakları söküp takıp başka oyuncaklar yapardım küçükken. Lego'dur vesaire, çok uğraşırdım. Aslında ilk start öyle verildi. Baktık ki motor yapıyoruz. Biz atölyede -1. kattaydı. Dedik bunu düz ayak bir dükkana taşıyalım. Yeni bir dükkan bulundu. İçerisi takım taklavat doldurulmaya başlandı. Önce kendi, sonra da dostlarımızın motorlarını yaparak aslında kendimizi bu işin içinde bulduk diyebiliriz. Benim dahil olduğum nokta, bir arkadaşımızın yurt dışına gittiği için bir partisinde Mertanlarla denk geldik ki o eski atölyenin olduğu apartmanda verilen böyle bir etkinlik gibi bir şeydi. Yukarıda tanıştık ettik. Sonra Mertan tabii ki de işte bizim aşağıda Veysel'de VN 600 vardı değil mi? Kırmızı Babur. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Honda pardon. Shadow 600 vardı. Aynen. Bende de o zaman bir tane Nicer vardı. Atayla birlikte Ata'nın dükkanda işte bir şeyler yapmıştık. Dışarıda boyatmıştık, etmiştik falan. Motorları görmüşler. O yüzden yukarı geldiler. Sonra Mertan sinsi yaklaşıp partiden siz de sıkıldınız mı? O zaman gelin garaja gidelim falan gibisinden yanaştı. Ondan önce yıkayabilmemiz için bu plastik duvarları da kapladık. 2 tane UFO'muz var. Kışları hava biraz soğuk olduğunda odayı ısıtabilmemiz için UFO kullanıyoruz. Ama bu oda artık yetmiyor. Daha büyük bir oda yapmayı düşünüyoruz. Şasi ya da parça asabilmek için profilden yaptığımız iskelet var. İndik aşağıya. O günden sonra ben oraya çok gitmeye başladım yani ve işte sen de dahil olmak ister misin gibi bir teklif aldım. Ben dedim seve seve abi. Dahil olmak isterim. Yani aslında hani vizyon misyondan ziyade şöyle anlatayım. Bizim bu yola girmemizin en büyük sebeplerinden biri motorumuzu yaptıracak bir yer bulamamamızdı. Araştırıyoruz, yani birkaç yer buluyoruz belki zamanında ama o zaman da öğrenci olduğumuz için fiyatları çok pahalı geliyor. Biz de onun yerine kendimiz yapmayı tercih ettik. Ve bu kültürde, yani bu bir kültür aslında. Bu kültürü Discovery Channel'larda, bu D-Max'lerde falan American Chopper vardı işte. Bu tarz programları izleyip özeniyorduk. Ondan sonra bunları Türkiye'de aslında yaymak, hani bu kültürü Türkiye'de yapılabilirliğini göstermek. Böyle bir kültür var, custom kültürü diye ve Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun bayağı da talep gören bir kültür ve dışarıdan izlemesi çok da keyifli gözüküyor. Aslında öncelikli hedefimiz bunu Türkiye'ye taşımak diyebilirim. Yani neden bizim ülkemizde böyle etkinlikler, böyle motosikletler, böyle festivaller vesaire olmuyor? Bu kültür neden bilinmiyor? Aslında öncelikli hedefimiz bu işi tanıtmak, geliştirmek ve katkıda bulunabilmek diyebilirim. Şu anki vizyonumuzu şöyle söyleyebiliriz. Ülkeye dışarıdan parça tedariği çok zor. Vergiler çok fazla. Aslında yasak gibi bir şey, kişisel olarak getiremiyorsun. Türkiye'de yerli milli bir Harley Davidson aftermarket markası neden olmayalım? Ve şu anki aslında vizyonumuz bu. Ve bunu burada geliştirebilip umarız ileride yurt dışına da açılmak ve Türk malını yurt dışında da tanıtmak, Avrupa'da da tanıtmak, gerekirse Amerika'da tanıtmak. Yani evet, biraz Amerika'da tanıtmak garip. Yani onun kültürüne sen bambaşka bir yerden bir şey katmaya çalışıyorsun. Hayaller nereden nereye geldi? Küçücük bir şeyin içerisinden, atölyenin içerisinden şu an nasıl bir yerde oturuyorum? Yani paint bar servis. Yaptığımız motorlarda en büyük sorunumuz, sıkıntımız parça tedariği, yedek parça tedariği. Motoruna bir aksesuar veya bir arızadan dolayı yedek parça almak istediği zaman gözü direkt batılı ülkelere, bu işin doğduğu veya bu işin hali hazırda gelişmiş olduğu ülkelere çevirmek zorunda. Mecburen yurt dışından yapmak zorundayız ama bunları kendi bünyemize çektiğimiz zaman bu sefer hem kendi motorlarımıza hem de hizmet ettiğimiz müşterilerimizin motorlarına da daha kısa vadede, kısa sürede elimize alıp onlara o şekilde ulaştırabiliriz. Aslında bunu amaçlıyoruz. Bu sorunu çözmek gibi bir vizyona sahip. Aslında vizyonumuzda seri üretim olarak X ve Y, yani bilindik markalar gibi seri üretim, aksesuar ve yedek parça imalatı gibi bir vizyonumuz var.
West Riders Custom'da çok fazla hizmet sunmaya çalışıyoruz ve ileride daha fazlasını da sunmayı hedefliyoruz. Şu anda yaptığımız şeyler aslında Harley Davidson servis ve bakım hizmeti veriyoruz. Ama esas işimiz kişiselleştirmek. Kişiye özel parça tasarımı, imalatı ve boyaması diyebiliriz. Hem komple bir proje motor yapımı mevcut. Çok fazla kesmeli biçmeli custom bir projeye girmeyi düşünmüyoruz motorumuzda. Daha çok restorasyon odaklı. Boyası yenilenecek ve metal aksamının kromları falan yenilenecek aslında. Odağımız bu yönde. İçinde boyasından tutun sıfırdan şasi imalatına kadar belirli işçilikler dahilinde her şeyi yapmak mümkün. Ufacık burcuna kadar, ufacık yapılması gereken, baştan yapılması gereken yedek parçasına kadar hepsini yapmaya çalışıyoruz. Üretimini yapamadığımız ya da yapmanın aşırı maliyetli olacağı ürünleri de işte örnek veriyorum Parts Europe bayiliğimizdir. Başka anlaştığımız bayiliklerle birlikte yurt dışından biz şirket olarak getirtip bunu müşterilerimize sunabiliyoruz. Daha spesifik konuşmak gerekirse ister motorunuza hazır bir parça yurt dışından ithal etmek isteyin, ister motorunuzu boyatmak isteyin, ister kesme biçme işleri dediğimiz el yapımı bir parça üretimi olabilir ya da mevcut bir parça üstünde düzenleme olabilir. Müşterilerimiz geldiğinde kafalarındaki hayalindeki motorları anlatıyorlar. Bu hayalini kurduğu motorları olabildiğince doğru bir şekilde biz de gerçeğe çeviriyoruz. Yani nasıldır bir örnek vereyim. Hayalindeki motorla mesela şu an elinde olduğu motor arasında farklar olabiliyor. Mesela bobber istiyor ama bobber'a uygun bir motoru yok. Biz de bunun bu motora olmayacağını ve bu motoru değiştirip bu tarzda bir motor alırsan bu işlemlerin daha kolay olabileceğini anlatıyoruz. Hayır canım, motor müşteri gibi. Ben burada müşteri gibi davranılsın istiyorum kardeşim diyeceğim. Getireceğim motoru, göstereceğim, istediğim şeyi anlatacağım. Yapacaklar, yapsınlar köleler. Parasıyla değil mi kardeşim ya? Vereceğim parasını. Kime boyatacağız peki? Ha? Mertan'a boyatacağım. Parasını vereceğim. Ben hiçbir şey karışmıyorum. Parasını verirse boyarım. Yani aslında bir nevi custom danışmanlığı, hani biraz bir söz olabilir ama iddialı bir söz olabilir ama hani custom danışmanlığı hizmetimiz de var aslında. Zaten çok atölye yok. Eğer Türkiye içinde konuşmak gerekirse bu işi yapan çok fazla atölye yok. Hani toplasanız belki 10 taneyi bile geçmeyecek kadar az ve değerli atölyeler var. Ya bizi başka atölyelerden ayıran olarak bunu cevaplamam bence benim nazarımda yanlış olur. Çünkü herkes işinde iyi abi. Yani bizi onlardan ayıran şey işte daha sağlam, daha güçlü, daha modern falan, öyle bir şey yok abi. Genç olmamız bence. Yani diğer atölyelere baktığımız zaman genellikle herkesin yaşı hani kemale ermiş mi denir artık. Ya biz daha genciz. 30 yaşımızdayız şu an. Daha önümüzde çok yolumuz var. Bu yaşlarda bu kadar işi yapabiliyorsak ilerleyen yaşlarımızda yani çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum ben. West Riders Custom bir iş yaptığı zaman bunu neredeyse tamamıyla kendi bünyesinde yapmaktan yana. Yani motora bir parça takılacağı zaman bu parçayı üretmekte gerekirse bir torna makinesinden bir CNC'ye, bir lazere. Lazer kesime gitti geldi, ondan sonra geri kalan işte delikleri aç, kılavuzunu aç vesaire. İş yoğunluğundan dolayı bir türlü bu parçayı yapamadık. Şimdi bu parça lazım olduğu için, yani bu alet lazım olduğu için bunu bir ayaklandıralım. Yani şöyle çalışıyor. Her şeyi kendi bünyemizde yapmaya çalışıyoruz. İşte tornası, frezesi, tekstili, beresi, atleti, işte buff'ı, anahtarlığı vesaire, böyle çok fazla ürün kaleminde. Yani bu videoda gördüğünüz adamlar bunlarla uğraşıyor. YouTube'u da olsun aynı şekilde. Biz oradaki yurt dışında yaşanan kültürü buraya getirmeye çalışıyoruz. İnsanlara bunu yaymaya çalışıyoruz. Yurt dışında olan kültür biraz da Türkleştirilerek belki. Özeniyoruz abi, al işte burada kitabı var. Sürekli her zaman özeniyoruz, buna özeniyoruz, Born Free'ye özeniyoruz falan diye anlattığımız şey bu yani. Şu hareketlere bak. Başka bir şey yap. Bak şunu yapsam görünmüyor. Gözüküyor. Ne yapıyorsun Arda? Bakınıyorum. Neye? Ne alabilirim elime diye? Benimkini al gel. Berke, sen eline ne alacaksın? Elime bir şey almama gerek var mı? Var tabi, eline vermeden olur mu?
Yakışıklı Gökhan. Yakışıklıyım. Karizmatiyim. Ağzım dolu laf yapar. Gel biraz. Ben kastım. Sonra geri. Biraz çok oldu biraz. Çok oldu. Tamam. Süper. Sen niye herkes aynı şekilde tutturuyorsun? Fantezi Çünkü dart olması lazım düşünüyorum ya. Adam siteyi yapacak. Kaç yılda? Ne Kaç yılda? Oğlum bizi bekliyor çocuk. Bir dur ya. YouTube mu çekiyorsun yoksa sen? YouTube. Nerede Westriders Custom 2025? Yani tut elinde işte. Nerede oğlum Westriders Custom? Ne o? Defter. Bu değil. Orada. Bak cam kırılacak, ondan sonra seni buradan aşağı atacağım camları. Fırat bira ısmarlıyormuş. Bak. Niye ya? Hastayım birader. Yaşlandı. Ne yapayım, bilgisayar mı tuttu bu gerçekten elinde? Evet, sen ne tutacaksın? Ben hiçbir şey Ben tutmayacağım oğlum. kumpas tuttum. Tutmayacaksın. Kanka kafayı da dik tutabilir misin? Bak. Nereye koydun? Şunları da sıyırayım mı? Sıyır da dövmelerin gözüksün. Of. Of. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Karizmanın öz evladı. Aman be birader. Bu ne be? Allah Allah. Bak. Mert'e dur. Bak. Kanka yüzün Bak. Aman be. Fotoğraf makinesi olacak o Photoshop'la. Ne yapacaksın? Aynen. Küçük makine mi koyacaksın? Ha, Photoshop'la koyacak işte. Ben böyle koydum. Ben böyle koydum. Çok anlamlı bir cümle için teşekkür ediyoruz Fırat'a. A2 Türkçe. Bizi takip edin. Kanalımıza abone olun. Yakın zamanda internet sitemiz açılacak. Bu zaten ana konumuz. Yakın zamanda yenilenen internet sitemizi açmayı düşünüyoruz. Yeni internet sitemizde ikinci el garaj satışı bölümümüz olacak. Kendi imalatını yaptığımız veya ithalatını yaptığımız parçalarımız ve tekstil ürünlerimiz olacak. Çok yakında internet sitemiz sizlerle. Lütfen takip etmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İnternet sitemizde ziyaret edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diyebilirim. Kapanışa koydum kendimi.